Merhaba değerli dinleyenlerim. Bugün sizlere botokstan bahsedeceğim. Kas hareketlerini geçici bir süre engelleyen bir toksindir. A tipi botulinum toksini özellikle alın kırışıklıkları ve göz çevresindeki çizgilerin, kaşların ortasındaki çizgilerin görünümünü hafifletmekte etkilidir. Botoks uygulaması ince iğnelerle direkt kaşların içine verilir. Etkisi işlemden 4-7 gün içinde görülmeye başlar ve 10-15 gün içinde son halini alarak çizgilerin hafiflemesini sağlarken kırışıklıkların oluşmasını da engeller. Alın, göz çevresi, kas ayakları ve kaş arası, burun yan duvarı, boyun derisindeki kırışıklıklar ve bantlar, yüz ve boyundaki mimik kasları kasılması sonucu oluşur. Kaş arası ve burun yan duvarlarındaki çizgiler, kızgın yüz ifadesi, göz çevresi ve alındaki çizgiler, yaşlı ve yorgun yüz ifadesi ve ağız çevresindeki çizgiler ise üzgün bir yüz ifadesine neden olur. Botoks yüzün bu bölgelerindeki mimik kaslarında geçici olarak kasılmasını bloke ederek yorgun yüz ifadesini ortadan kaldırarak kırışıksız, daha genç, daha dinç bir yüz ifadesi elde edilir. Botoks ile kırışıklık ve derideki çizgiler geçici süre yok edilir. Botoks tedavisinin etki süresi 4 ile 6 ay civarındadır. Etki süresi kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bu süreyi yaş ve uygulanan bölgenin durumu etkilemektedir. Botoksun etkisi geçince işlem gören bölge eski halini alır. Aynı bölgeye düzenli olarak 5-6 seans botoks yapıldığında enjeksiyon etkilerinin daha uzun süre devam ettiği gözlenmiştir. Botoks hepinizin bildiği üzere bir enjeksiyon işlemidir. İşlemden 20 dakika önce uygulama yapılacak olan bölge lokal anestezi kremiyle oluşturulur. Uygulama süresi 10-15 dakikadır. İşlem sonrası acı ve sızı hissetmez. Hastaların uygulama sonrası hemen normal iş hayatına dönebilir. Botoksun uygulandığı gün spora, kuaföre ve saunaya gidilmesi önerilir. Ayrıca 3 gün havuza, kuaföre ve 3 gün havuza gidilmemelidir. Aynı gün uyku pozisyonuna dikkat edilmeli. Yüzüstü yatırılmaması gerekmektedir. Peki botoks yan etki eder mi? Botoks sinir ve kas arasındaki iletiyi bozar. Böylece kas geçici olarak kasılmayı bırakır ve kasılma yüzünden meydana gelen mimik çizgileri hafifler. Botoksun kozmetik endüstrisinde kullanılmasına nedeni ise mimik çizgileri ve kırışıklıkların üstüne yaptığı bu olumlu etkidir. Kozmetik olarak kullanımı ilk defa bir göz doktorunun istemsiz kasılmalar yani hemifasyal spazm için yüze botoks yaptığı hastalarda yüz çizgilerinde azalma olduğu fark edilince başlamıştır. Botoks hangi sorunlara etkili oluyor? Özellikle mimik kaslarının hareketine bağlı olarak ortaya çıkan alın bölgesi ve kaş arası, göz kenarları, boyun bölgesinde yaşla birlikte belirginleşen dikey çizgilerde, istemsiz kas kasılmalarında, hemifasyal spazm gibi koltuk altı ve avuç içi terlemelerinde, kas spazmları, şaşılık tedavisinde, migren ağrılarında ve botoks kullanılmaktadır. Botoks nasıl bir işlemdir? Şişlik olur mu? Botoks bir dolgu maddesi değildir. Bu nedenle botoks yapılan bölgede şişlik ya da dolgunluk olmaz. Enjeksiyon yapılan bölgedeki kasların gevşer ve böylelikle çizgiler ve kırışıklıklar hafifler. Yüz daha dingin ve dinlenmiş gibi görünüm alır. Botoks yüzün bu bölgelerindeki mimik kaslarında geçici olarak kasılmasını bloke ederek yorgun, kızgın, üzgün yüz ifadesini
ortadan kaldırarak kırışıksız, daha genç, daha dinç bir yüz ifadesi elde edilir. Botoks tedavisi yüz kaslarının anatomisini iyi bilen deneyimli kişilerce yapılmalıdır. Çok ince uçlu bir iğne ile kırışıklığa neden olan kasların üzerine yapılması gerekmektedir. Ağrılı bir işlem değildir. Yalnızca o bölgedeki hafif bir yanma ve acıma hissedilir. İşlem yapıldıktan sonra botoksun çevre kaslarına dağılmaması için o bölgenin oluşturulması gerekir. Peki botoksun yan etkisi var mı? Botoks enjeksiyonları çok uzun yıllardan beri hem tedavi hem de kozmetik amaçla uygulanıyor. Seneler içinde binlerce hastaya yapılan uygulama ve tedavinin son derece güvenli olduğunu en iyi kanıtıdır. Botoksun herhangi bir yan etkisi yoktur. Botoks peki kimlere uygulanır ve yaş sınırı var mıdır? Mimiklere bağlı çizgi ve kırışıklıklardan şikayetçi olan herkese botoks enjeksiyonundan faydalanabilir. Hamile veya emziren bayanlar dışında herkese botoks işlemi yapılabilir. Botoks enjeksiyonuna çizgiler ya da kırışıklıklar iyice yerleştikten ve derinleştikten sonra başladığında tedavi dolgu enjeksiyonları ile desteklenmesi gerekir. Çizgilerde derinleşme önce yapıldığında sonuç olarak daha başarılı olur. Botoksun herhangi bir riski var mı? Zaman zaman bu soru da bizlere sorulmakta. Nadir de olsa göz kapağı düşmesi görülebilir. Fakat bu geçici bir durumdur. Enjeksiyon sırasındaki iğne ucu küçük bir kılcal damara rastlandığında kanama ve sonrasında morarma görülebilir. Bu morluklar birkaç gün içinde geçer. Her kozmetik uygulamada olduğu gibi konusunda deneyimli bir hekim seçmenin son derece önemli olduğunu unutmamalısınız. Bugün sizlere botoksu anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize sağlık dolu günler dilerim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.